dünyayı toplarsa nizam-ı alemde tekrar Türkler toplarlar. Ne bu özel istihbarat merkezi? Yani istihbarat merkezi değil, özel istihbarat merkezi. Toplumlar zina toplumları, fuhuş toplumları, zam toplumları, yöneticileri adaletsiz olduğu toplumlarda biz gayret edersek, strateji yaparsak erdemli toplumlar, Allah bunları birbirine düşürür. Senin nasıl Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor, nizamullah tüm dünya hedefiyse, tüm dünyayı nizama çevirmek, insanlığı adamak, insanlık değerlerine döndürmekse, şeytan satar, kendi çocuklarını da satar. İnsanlığın aklını başına alması lazım. Selamlar, sevgiler değerli kardeşlerime. Uzun süredir söylediğiniz bir şey vardı. Hakan abi YouTube kanalınıza aktivite edin diye. Tabii bazı sert geçişli videolardan dolayı YouTube'dan bize uyarılar geliyordu. Yani yeni videolar, canlı videolar çekin, eski videoları yüklemeyin falan. Şimdi Allah kısmet ederse başlayalım dedik ve zaman da zaten kritik zamanlara geldiği için, yani şu anda dünyanın kaç senedir, 20 senedir gazetecilik yaşantımızdan bu yana biliyorsunuz, dünyanın gidişinin nereye olduğunu anlatmaya çalıştık. Hatta bugün gündemle ilgili gideceğiz. Yani özellikle oradan başlayacağız ki, yani insanlarımız çok kitap okumaktan çok dinlemeyi tercih ediyorlar. Ve dikkat ediyoruz, daha çok yani ortalığı manipüle edecek veya yer tavuğu modeli vardır. Yani yumurtlamaz ama yer tavuğu gibi sürekli böyle yumurta çıkaracakmış gibi konuşmalara gidince çok da mesaj, sorular, cevap geliyor. Yani ne olur Hakan abi televizyonlardan, şeylerden. Ama bakıyorsunuz ki ilkili ve milli ve mukaddes akla hizmet etmiyorlar. Ve onlarla görünüp de PR'larını yapmak gibi, yani onlara bir statü kazandırmak gibi bir duruma düşüyoruz. Haliyle onlara da bir şeyler kazandırmak istemiyorum. Milli basınımızla, medyamızla birlikte maalesef henüz buluşamadık ve uyarılarımız da maalesef yıllar içerisinde hep haklı çıktı ama yeterince akla geçemedi. Nasıl ki bugün, yani yıllar evvel dediğimiz saksılara bile buğday, ekin dediğimizde bugün Ukrayna-Rusya savaşında buğday gemilerini bekliyorsunuz ki Türkiye'ye gelsinler ve nedir o? Ekmekte bu kadar fahiş fiyatları alınmasın. 50 kere de söylemiştik ki yani bir buğday tanesine mahcup olacaksınız veya bir buğday tanesine kadar düşeceksiniz. Saksılarınıza, çünkü planları görmüştük ve 20 yıldır kaç kitapla, kaç dosyada petrolünden boruna, nedir o buğdayına, bütün olacakları ve ahir zamanda dünyadaki küresel darbeyi anlatmaya çalıştık. Dedik ki biyolojik terör, asimetrik terör, kıtlık, savaş ve nükleer savaş. Ve bunun ötesi nereye kadar gidecek biliyor musunuz? Bugün açlık, yarın susuzluk, sonra havaya kadar gidecek. Dünyayı biliyorsunuz, ben korkutmak için program yapmam ve hep ümit var yaparım. Her ülke sıkıldığı zaman da biliyorsunuz, o yüzden bu videoları istiyorsunuz. Diyorum ki büyük Türkiye'yi organize edecek, büyük Türkiye'yi yaşatacak ekipler hazır. Yeter ki o Yusuf kıssasındaki gibi Türkiye'de Yusufların kıssası bilinsin. Bir arada savunma sanayisini yapıyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz ki inşaat sanayisini geliştiriyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz ki tarım ve hayvancılığı ve ziraati ihmal ediyorsunuz. Siz tek kanatlı uçan kuş gördünüz mü? Bir yerde uçacaksanız iki kanadınızla birlikte uçacaksınız. Bir yeri boşaltırken bir yer doldurulmaz. Haliyle 2023 sonrası dediğimiz bir ümit içerisinde, mücadele verdiğimiz, gayret verdiğimiz bu süreç içerisinde yine en çok sorduğunuz sorulara gireceğiz ama ilk videodan itibaren zaman zaman girizgah kısmında bazı şeyleri hatırlatmak zorundayız. Akla geç geliyoruz. Hani diyorlar ya ki yani sür eşeği Niğde'ye misali geçti borun pazarı sür eşeğini o aşamalara getiriliyoruz. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gündemle ilgili bir konuya da başlayarak söyleyeyim. Bunları çünkü içerisine yerleştireceğiz. Milli ve manevi aklımızda nerelerde stratejik derinliği kaybediyoruz ve nerelerde makas yiyoruz, bunları ifade edeceğiz. Konuşmalarımız, zaman zaman sohbetlerimiz inşallah haftalık halde değerli kardeşlerim tarafından, Toplum Aydınlatma Hareketi Hazır Kıta Akademi kardeşleri tarafından bunlar derlenip toparlanacaklar.
gün gelecek devlet için ehemmiyetli gördüğümüz insanlarla yüz yüze görüşeceğiz. Veya son istihbaratları, öngörüleri, ön sezileri de sizlerle paylaşacağız. Bugün bu şekilde bir başlayalım dedik inşallah. Sizlerden çok talep gelmesi üzerine. En çok gelen sorulardan yakın zaman olduğu için şunu söylüyorum. Oradan gireyim ve zaten oraya hani edeple gelen lütufla ağırlanır misali yorumlarınızı bekliyorum. Yani hazır kıta ekolüne yakışacak, yıllardır verdiğimiz bu ekoldeki yeni gelen, bizleri yeni tanıyan, yeni tanış olduğumuz yeni nesilden sevgili kardeşlerim de bu terbiyeyi biliyorlar. Oralar için açık bir akademi hüviyetinde olacak. Çok şeyin doğrusunu edebiyle, adabıyla, analiziyle, kuru gürültüyle, yer tavuğu olma gürültüleriyle değil, gerçekten altın yumurtlayan tavuk gibi çok değerli kardeşlerimizin yetişeceğini burada ümit ediyorum. Bu şekildeki yıllara dayalı birikimlerimizi, eserlerimizle birlikte yeni analizlere kazandıracağız. Şimdi gündemle ilgili sorulardan bazılarıyla başlıyorum. Hani hafızamda tuttuğum böyle oradan soru alayım, buradan soru alayım şeklinde değil. Bir doğaçlama ve seri bir doğaçlama şeklinde yapacağım inşallah bunları. Bunlardan bir tanesi çok soruluyor. İşte bu 27 Mart'ta işte 3-4 serisinde deprem olur mu? Yani çok büyük bir deprem olur mu? İşte Serhendi Hazretleri gibi ya da İmam-ı Rabbani'ye atıfta bulunan bir eser üzerinden işte böyle bir kehanet olduğu söylenir. Dış istihbarat teşkilatlarından bazılarının kafa hazırlama mevzularında bir tanesi de şahıslara ait olmayan çakma dediğimiz bugünkü tabirlerle eserler üzerinden kafaları hazırlamakta. Çünkü Türk toplumunun, Türk aklının en çok sevdiği şeylerden eski eserlerdendir ve manevi zatlar, yani manevi boyutu olan zatlar üzerinden bilgilendirmektir. Hepimizin böyle bir açlığı vardır. Ama her şeyin ehli olduğu gibi bu işin de ehlini, edebini, adabını aramak zorundayız. Şimdi baktığınız zaman böyle o eserlerdeki alıntıya baktığım zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin üslubuyla bütünleşen bir üslup değil zaten. Bunun bir yerlerden organize edildi. Yani nasıl o kitaplarını bile, dini kitaplarını bile muharref, terraf haline İncil'i getiren insanlar, bugün en önemli eserlerin bir arasına dolgu yapan insanların bir dolgusu olduğu, kafa hazırladığı belli bunlar. Bunlar bir kafa hazırlıyorlar. Şimdi her zaman güzel bazen yorumları da okuyorum. Çok değerli yorumlar çıkıyor. Yani halkın içerisinde bir hikmetli insanlar var belli. Bazen ben daha çok video bir işe yaramaz. Bakarsınız ki yani keçi boynuzu gibi bir gram bir şey çıkaramazsınız. Ama beklerim orada bir hikmetli bir insanın bir cümlesi size çok daha güzel bakış açıları bulabilirsiniz. Çok daha bakış açılarını size sağlayabilir. Orada çok güzel birisi bir şey yazmış. Ya 1500 sene evvel ya da işte 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan bu yana pek çok insan öngörüde, ön sözde bulunmuş. Kimisi Muhyiddin Arabi'ye affedilmiş. Kimisi Notre Dame'e affedilmiş. Kimisi Baba Vanga'ya ve türevlerine. Ya bugün diyor yok mu bunlardan bir tanesi? Yani ön sözü, öngörüleri güçlü. Biz size yıllardır metafizik istihbarat, fizik istihbaratta yakaza adamlarında bunları vermeye çalıştık. Allah kurban olduğum Allah ikram ederse bugün de bu insanlar var. Ön sezileri var, öngörüleri var. Verileri daha sağlıklı toplayabiliyorlar. Karıncanın yürüyüşünden, yaprağın düşüşünden bile mesaj alabiliyor. Devletin de elinde. Teknolojik olarak da bugün pek çok şey var. Haliyle bugün bu 27 Mart 3-4 mevzusu şu anda benim gördüğüm kadarıyla yani hem ön sözü olarak hem metafizik boyutta Rabbim her an her şeyi yapabilir. Safsatı olarak görüyorum. Yani bunlar şu anda korku psikolojisiyle bir yerleri manipüle etmek, insanları birbirine düşürmek, kıtlık, açlık, susuzluk, şu. Herkesin sağlıklı düşünememesini toplumsal bir panik atak organize ediliyor. Şunu diyeceksiniz ki, hocam siz de zamanında girdiniz bunlara, HAARP diye bir çalışma, yani dünyadaki son sistem, bir silah sistemi, elektromanyetik, siber sinyalleri kullanan ionosfer tabakasında çalışan bir silah sistemleri yok mu? Tabii ki var. Dünyanın 5 yerinde, 5 kıtada çok önemli olarak var bunlar. Allah bunlara fırsat vermesinler. Bu Rusya'nın elinde de var.
Amerika'nın elinde de var. Bugün birbirine düşmüş bu iki ülke üzerinden zaman zaman çalışmalar yapılıyor. Hani filler güreşirken çimenler ezilir misali biz bunları alıyoruz. Yani halka duyurulmayan, panik olmasın diye şeyler var. Yani bir yerlerde işte bulutların toplanıp oraya yoğun kar yağışından bir yerde işte bulutların toparlanıp o bölge su beklerken oraya su yağmayıp oradaki tarımın kurutulmasına kadar bunlar sürekli çalışılıyor. Çünkü bu Atlantis ve Mu'da da vardı. Yani bu yüzyılların sırları. Bir ara iki kitabı ikiye parçaladık. Kara Divan ve 23. kategoride biliyorsunuz Atlantis ve Mu'da da bu tarz silahların, yıldırım düşüren silahların, işte orada geçen Titanomachia yani Tanrılar Savaşı dediğimizde kendine tanrılık güçleri affetmiş, Şiraze'den çıkmış sapkınlığı bugün de var. Güç ele geçince bu parasal zenginlik, maden zenginliği, bu psikik zenginlik, bu kültürel zenginlik, bu nedir o hegemonik zenginlik, bu teknolojik zenginlik olduğunda insanda zehirlenmeye münhasır haller gelişir. Bu o ülkeyi yöneten insanlarda da olur. Ve bu insanların çoğunun yanında majisyenler bulunurlar. Bugün Putin'in yanında da majisyenler var. Hakeza diğerlerinin yanında var. Çünkü ütopyanızın büyük olması lazım. Normal sıradan insan devlet yönetemez zaten. Bakın dünya tarihini değiştirmiş insanların hepsine bakın. Hepsinin bir sprint aktif veya pasif, negatif veya pozitif sprint güçleri olan insan vardır. Hali biz yıllar evvel ne demiştik metafizik istihbaratta? Ki pek çok düşünür gibi tabii ki sadece biz değil onlarla birlikte ne demiştik? Sprintler çağı gelecek. Yani spiritüel kualite, ruhsal zekaların daha güçlü olacağı ve bu tarz zekaların, insanların daha öne çıkacağı yıllara giriyoruz diye yıllar evvelinden uyardık. Kendimizin de yaşadığı bazı olaylara yani bir meraklısı olarak bu işlere girmediğimizi, çocuk yaştan, çok küçük yaşlardan bile pek çok sprint olay yaşadığımızı, hali bu yaşananları, yaşanacakları iyi anlamaya çalıştığımızı ifade etti. Halk bilimci kimliğimizle Allah bunu örtüştürdü. Zaten uzmanlık olarak da olağanüstü olaylar, memoratlar şeklindeki pek çok kalem yani cinni vakalar, ufoloji, karabasanlar, albastılar, tanımlanamayan cisimler, velayet ve şehadet boyutları işin pek çok boyutuyla sizlere eserler verdik, sohbetler yaptık televizyonlarda ve hala da inşallah Allah kısmet ederse yeni derlemelerle saha çalışmalarıyla birlikte bunları nebevi tıplarda dahil olmak üzere bunları size kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikli gündem çok soru geliyor, ciddi yerlerden de telefonlar geliyor. Sizde böyle veri var mı diye. Yani 27 Mart, 3-4 Nisan. Yani bu devrede deprem olacak mı? İnsan oğlunun cürüm defterinde her şey var. Yani dünyayı yöneten küresel şeytanın şeytanlarının yani Doğu blok, Batı blok fark etmez. Önemli olan yönetici olan bütün kolları kontrol altına alır. Her zaman örnek veriyorum. 5 parmak bir kola, bir kol bir beyne bağlı. Burada da 5 parmak bir kola, bir kol bir beyne bağlı. Sağ sol. Fark etti mi? Akıllı olan beyin ikisini de kullanır değil mi? Bugün Rus tarafı da NATO unsurları tarafından da Tevrat'ta birikmiş milletler diye geçen yıllar evvel sanki bir kehanetmiş gibi onları yanına alacaksın, bir yerde toplayacaksın, bir hedefte de kullanacaksın. İşte o birikmiş milletler olmuş size Birleşmiş Milletler. Birikmiş milletleri yanına alacaksın şeklindeki doktrin yani şeytani kurgu Allah'ın izin verdiği kadar yani senaryoya müdahale etmek kaderimi ben yazarım kafası Cenab-ı Allah'ta tabi izin veriyor gayret ettiklerinden dolayı onları Birleşmiş Milletler olarak organize ederek yani NATO unsurları, NASA unsurları olarak Atlantik Birliği olarak bak Atlantis'ten Atlantik'e girin. O zamandaki medeniyetin birbirini yok etmesi, Titanomachia denen Tanrılar Savaşı ve savaşlarla birlikte yerle bir edilmeleri. Fakat
kıyamet sürecine, Peygamber Efendimizle birlikte kıyamet sürecinde olduğumuzdan bu yana yine büyük belalar, büyük musibetler, nükleer savaşlar, işte yer altındaki dehlizlerde şehirlerin kurulması, yatırımlar gibi mevzular olmasına rağmen kıyamet kuşağı olduğumuzdan dolayı Lut, Hud, Semud, Nuh tufanlarını getiren, belalarını getiren bütün özellikler bu Deccaliyet çağında peygamberlerin bile Allah'a sığındıkları bu Deccal toplu olarak gelmiş durumda. O yüzden bazıları diyor niye bazı kıtalar basmıyor? Zaman zaman adalar battı da işte niye kıtalar batmıyor? İşte niye şunlar olmuyor? Çünkü kıyamet kuşağısın. Cenab-ı Mevla vurdu mu toptan vuracak sana. Finali yapıyorsun, sahneyi yapıyorsun. Niye anlamıyorsun burayı? Yani finali yapıyorsun ve finale gittiğin için hepsi cem ediliyor. Her zaman söylerim yani hesabını görecek için toplanıyor hepsi. Karnelerde toplanıyor. Ve o sürece girdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarısıyla bu sürece girdik. Bakın bugün yıllardır dediğimiz her cümert, Megiddo, nedir o gibi Armageddon, Batı dillerine geçiş halinde buna hazırlanın ve dünya ihtilallerine hazırlanıyorlar. Arkadaki kütüphanelerinde çoğu eski el yazması, eski kitaplar vardır burada. Eski Siyonizm uzmanları tarafından hazırlandı bunlar. Dünya ihtilaline gidecekler. Ve bugün yaralı bir şekilde yani gönlü yaralı bir şekilde sürekli buğday ekin ve bugün sahaya çıktığımızda Konya Ovası'ndan tutun Eskişehir'e falan giderken bütün ovalar GAP şu anda ne yapıyor? Modern tarıma geçtiğimiz halde bunların hepsini arayacaksınız dediğimiz süreçlere geldik. Niye? Açlık namert doğurur. Şimdi Rusya günümüz savaşına bağlayacağım. Önceki videoda da ne söyledik? İlk sorulardan bir tanesi. Yakın olduğu için bunlar hepsiyle birbiriyle bağlantılı. Ne dediniz? Dediniz ki hocam yani bazı kitaplara atfediliyor. Bazı Allah dostlarının ismi veriyor. Yani ön sözleri, öngörüleri, perdeleri açık deniyor ki işte Mart ayında büyük bir deprem olacak. Küresel şeytan, küresel güç, Haar silahların aktivite ettiğini çoğu zaman söyledik. 99 depremi ve Kobe depremleri pek çok depremde bunların tetikleri var. Tabii ki Cenab-ı Allah kudret verirse sizi zalimin eline bırakır. Dünyada tanrısalcılık olmayan, dünyaya tek dünya hakimiyeti olacak diyenlerin de çocuklarında yeknesatlık yok. Şeytanın da çocukları arasında bir yarış var. Nasıl dinler, mezhepler halinde, tarikler halinde yani birbirleriyle farklı kollardan gidiyorsa içlerinde ittifak yapanlarla ihtilaf yapanlar varsa şeytanın çocuklarında da yani bunları aynı şeytan yönetiyor ama niye bunlar bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna, bir tarafta NATO oluyorlar? Onların arasında da birlik yok. Kainatı Allah'ın kudretinden niye çekip aldınız? Niye felsefik olarak sanki şeytana bırakmışsınız dünyayı gibi paganist bir kafayla, agnostik bir kafayla düşünüyorsunuz? Allah onların içerisinde de birlik yok. Birbirlerine düşürüyor onları. Onları da birbirine düşünüyor. Kimisi komünist blok, kimisi kapitalist blok. Ama biz diyoruz ki arada biz kalmayalım. Stratejiyi belirleyen, konsepti belirleyen biz olalım. Hem İslam alemini, Türklük dünyasını onlar birbirine düşürmesin. Biz de onlara strateji yapalım. Tepeyi diyorum, halkları değil. Tepeyi birbirine düşürelim, birbirine yedirelim. Ve 2023 sonrası zaten bunun planı yapıldı. Artık masayı biz de tanzim edelim. Biz de onları birbirine düşürelim. Biz de onlarla oynayalım. İşte bu İsrail yakınlanması şunları, bunlar bu tarz taktiklere Türkiye gidiyor ama ipin ucunu kaçırmazsa ve İsrail'den muzdarip olan, Siyonizm'den muzdarip olan ehli Tevrat yani Tevrat'a bağlı ve Musevilikten Muhammediliğe doğru yaklaşmış olan kitleyi Hristiyanlıkta da yani nedir o baba Ruhul Kudüs üçlemesini yalanından, pagan uydurmalarından çıkmış yapıyı da Muhammediliğe yaklaştırdığımızda bu yapıyı da Vatikan'dan intikam alır hale getirebiliriz. Bununla çok büyük işaretler var Allah kısmet ederse. Kutsal tabutundan tutup kutsal emanetlere kadar hatta Hazreti Meryem'in gerçek kabrinin bulunmasına kadar ki bunu zamanla anlatacağım. Bununla ilgili pek çok bilgi vereyim. Saha araştırmalarımıza geçen gittiğimizde elimizde mevcut ama bunları daha zamanı var. İnşallah dünyaya bir infiale, bir şoklamaya, bir gözü intifadaya, dirilişe bir takım bilgi ve belgeler
tüm dünyanın gözünün önünde fahiş edilecek inşallah zamanları bekliyoruz. Bunu buradan alalım. Şimdi şuraya doğru bağlıyoruz. Bu sohbetimizin ilk bölümlerinde 1-2 diye inşallah bunları parçalar halinde vermeyi düşünüyoruz. Bir kompozisyon bütünün içinde bugün Rus-Ukrayna savaşı olarak küresel şeytanın aklının birbirine düşürdüğü ama aslında ikisinin de arkasında bir kuklamaz gibi olduğu savaş Türklük dünyasına doğru kayıyor. Bunun içerisine Kırım'ı da sokacaklar. İşte bugün Litvanya'sı, işte diğer ülkelere, oradaki Norveç taraflarına doğru kayacağıyla şeklinde Litvanya'sını falan kastediyorum. Şeklinde var ama bakın dikkat ederseniz geçen Kırım ne oldu? Kırım mücadelesinde, Kırım Tatarlarının mücadelesinde gençliğimde gazeteciyken de ben de o olayları takip ettim ve pek çok dernekleri başkanlarıyla görüştüm. Bir açıklaması var. Buraları kaçırmamak lazım. Stratejistlerin, askeri uzmanlarının buraları kaçırmaması lazım. Dediler ki Rusya'nın savaştırdığı askerlere baktığımızda Kırgız çıkıyor köken. Hakas çıkıyor. Dağıstan çıkıyor. Çeçen çıkıyor. Yani Türk unsurları çıkıyor. Ön cephede onları sürüyor Putin. Ukrayna'nın da bir kısmı yani incelediğinizde İskit Türkleridir bunlar. Kıpçak Türkleridir bir kısmı. Zaten o bölge Kiev diye Orta Asya'daki Türklük dünyasında ismini almıştır. Burada bütün oyun Türklük, Turan ve Allah'ın ordusu yani mizaçta kaldıkları zaman Allah'ın ordusu Türklere kayıyor. Çadır direğine kayıyor. Türk İslam ülküsünü birleştirecek Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri'nin dediği gibi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dediği gibi bu çadır direğini toplayacak, nizam-ı âliyeyi toplayacak, kızıl elmayı toplayacak, ilahi kelimatıyla toplayacak ki bunun örneklerini yeryüzünde binlerce yıl vermişizdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Tuva Türkleri olarak Hazreti Musa zamanında bile onun örneklerini vermişizdir. Yani görevimize, aslımıza, aidiyetimize geçtiğimiz zaman. İşte bunun tesli kadim uygarlığı, kadim aklı bilenler diyorlar ki bu dünyayı toplarsa nizam-ı alemde tekrar Türkler toplarlar. Adiketini, Pomağını, Çeçenini, Kürdünü, Lazını, Çerkezini nasıl toplamışsa yarın Rus'unu da, Ukraynalısını da, Yemenlisini de toplarlar. Afrika'da toplamıyor musunuz? Afrika'da şu anda 14 ülkede bunları toplamıyor musunuz? Adil yönetimlerin, nizamı adanmış yönetimler karşısında hiç kimse duramaz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti onların yanında olur. Ne diyor? Mümin varsa zafer de vardır. Ama Müslüman varsa zafer demiyor. Mümin varsa zafer de vardır. Ayetin sırrını iyi bilmek lazım. İnanmış, erdemli topluluklar, adil yönetimler olduğu zaman orada zafer de vardır. Ve son ahir zamanda hidayet çağı dediğimiz, kurtuluş hareketi dediğimiz, veda çağı, vefa çağı dediğimiz harekette zaten adil yöneticilerle bu dünyanın yönetileceği şeklinde müjdeler var. 2026 bandıyla 2086 bandında Türkiye'nin bu nizamı gerçekleştirebileceği bir ülke olarak, at başı bir ülke olarak mücadele edeceğiyle ilgili müjdeler var. Resmi istihbarat raporlarında da arkada var. Geleceğe yön verenler ya da işte gelecek 100 yıl kitapları dahil olmak üzere Stratfor'un hazırladığı raporlarda da Türkiye'nin Kafkaslara, Rus havzasına nasıl yaklaştığını, çoğu yeri askeri olarak değil siyasi olarak halledeceğini raporları verilmiş. Binlerce kişi tarafından istihbari veriler toplanmış. Sadece ön sözü değil. Zaten kendi kuruluşlarının kitabın kapağında da kendi kuruluşları ilgili vermiş oldukları cümlede de aramak lazım strateji püf noktasını. Stratfor diyor istihbarat merkezi değil. Özel istihbarat merkezi. Ne bu özel istihbarat merkezi? Yani istihbarat merkezi değil, özel istihbarat merkezi. Özeli çizdiğimiz zaman altından ne çıkıyor? Kozmik istihbaratından tutun rüyalarınıza kadar. Konuyu zaman içerisinde çok girdiğimi her türlü şeyi yani paganist olsalar, ateist olsalar, deist olsalar, şeytana satılmış da olsalar ilahi önsezileri, rüyaları dikkate alıyorlar. İmani yönünde zayıflar ama strateji yönüne baktığın zaman Kur'ani stratejileri, peygamber stratejilerini kendi açılarından okuyabiliyorlar. İşte
Bugünkü sohbetlerimiz konusunda bir yakın zamandan başlattık. Deprem olacak mı? Deprem her anda olabilir. Çünkü mağma tabakasının üstündesiniz. Harp silahları da aktif edilebilir. Cenab-ı Allah zalimleri size eline bırakabilir. Fakat burada sizin vermiş olduğunuz asil mücadelede şudur. Cenab-ı Allah'ın yanında davasında olduğunuz zaman mutlaka sizi koruyanlar olacaktır. Yeryüzünde de olacaklardır. Göksel ordularla da olacaklardır. Onlarda şüphe yok. Haliyle bu şeyi şu anda ön sezgiyle böyle bir tehlike görmüyorum. Ama her an dediğimiz gibi toplumlar zina toplumları, fuhuş toplumları, zan toplumları, yöneticileri adaletsiz olduğu toplumlarda Cenab-ı Allah o topluma belayı niye verdiğinin zaten tek Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber Efendimiz'in uyarılarıyla tek tek yapmış. O toplumlara sel, yel, deprem niye gelir? Zalimin eliyle bugünkü teknolojisiyle de verir, direkt kudreti ilahisinden de verir. Buradaki mevzu bela toplumu olmamak. Strateji burada bu. Ondan sonra işte 27'sinde mi olacak, 3'ünde mi olacak, 4. olmayacak. Bir Anadolu sözü vardır. Yani espriyle katmak istiyorum. Çocukluğumda da çok duyardım. Yılanların şahı her gece karar verilmiş ekibiyle birlikte ki o insanları o gece yani o gündüz, o günün sonunda telef etmekle ilgili. Ama Cenab-ı Allah onlara öyle bir diş ağrısı verilmiş ki bir halk hikayesidir bu. Ve o diş ağrısından dolayı hepsi kendine dertlerine düşerler. Bu bir hatırlarsanız Yecüc Mecüc hikayesinde de vardır. Her an yaklaşırlar. Bir kazımlık kalır ama ondan sonra bir bakarsınız ki derler ki yarın devam ettiririz. Tekrar başladıkları yere geri dönerler. Allah yeter ki o toplumu o bela musibeti yapacak insanların eline bırakmasın. Bunun da sebebi dediğimiz gibi adil yönetimler erdemli insanlardan geçiyor. İnsanlık kendine çeki düzen verecek. Ve biz veda ve vefa kuşağı olacaksak bu erdemli insanların idarede olduğu, yönetimde olduğu, sorumluluk sahibi olduğu, rol model olduğu, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz olduğu süreçlerde olacağız inşallah. Gelelim şu kısmını bağlayalım sohbetin. Ukrayna-Rusya savaşı söylüyorum. Kudüs merkezli, Kudüs'ten dünyayı yönetmeyi düşünen Siyonist, paganist bütün aklın Salomon mabedi diye inşa edeceği, dünyayı buradan adiller olarak yöneteceğimiz dedikleri, bunu da The Zionist Ütopya olarak da adlandırdıkları büyük Yahudi ütopyası, Siyonist ütopya ki bütün paganları, bütün şeytana tapanları bu aklın içerisine toplarız. Boğaçada hepsi birleşiyor. Bu bohçada hepsi birleşiyor. Bunların nasıl takıları, yüzükleri bir araya toplarsanız bir bohça olursa bunların hepsi bir bohçada toplanıyorlar. Neticede bu örnek vermiştim. Sağımdaki parmakları ve kolum, solundaki parmaklar kolum bir akılda birleşiyor. Bunları bir kuklabaz ilerliyor. Ve bu Türklük dünyasına doğru kaymaya düşünecekler. Ve çeşitli harp silahlarıyla birbirlerine düşeceği kısmı da biz gayret edersek, strateji yaparsak erdemli toplumlar Allah bunları birbirine düşürür ve birbirlerine düştüğü yerde tuzak bozulur. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayetinin sırrı budur ve Türklük dünyasının önü açılır. Rusya'nın son çarı Putin olur. Böyle işaretler var. 25'e yakın Türk devleti, bugünkünden 14 tane küçüklü büyüklü sayılır. 25'e yakın Türk devleti ortaya çıkacağı şeklinde müjdeler var. Ve bu Putin'in de son Rus çarı olduğu şeklinde. Ve bir yandan da Putin demişken şunu söylüyorum. Zamandaki majisyen yetenekleri olan son çarların yanında oluşan Rasputin'i düşünün. Bugün Putin'in yanında hangi Rasputinler var? Ve tekrar itibarı tabiri caizse sanki kazandırılır gibi ama Rus derin devleti olarak hiçbir zaman gücü kesilmemiş, yöneticileri verilmiş Romanov ailesi. Romanov ailesine geçen sene niye bir veliahtına İtalyan bir hanımla nedir o acaba Vatikan bağlantısı var mıydı o İtalyan hanımın?
niye bir düğün yaptırıldı? 100 sene sonra Romanov ailesi tabiri caizse bir düğün müydü, bir ayin miydi, bir itibar mıydı? Yoksa tekrar Romanov kafasında Çarlık Rusyasına geçiyoruz kafasında bir mesajı mıydı bu? Ve zamanında söylemiştim gene programlarda size. Bu arada Zoom eğitimlerimizi takip edin. Aylık özel bir ekip kurduk orada biliyorsunuz. Aylık bir sohbet grubu. Strateji olarak oraları takip etmenizi öneriyorum. Ve orada bir şey söyledik. Son Bizans imparatoru yani Sezar'ın yeğenini alan Rus çarı Sofya ile evlenen Bizans imparatorunun son Bizans imparatorunun yeğenine kendisini veliaht görüyor. Bu nasıl bir kafa değil mi? Enişte Bey o bugünden bu yana Ruslar kendilerine Sezar'dan bozma Çar diyorlar ve Konstantinopoli'nin o yeğenden dolayı veliahtı olduklarını iddia ediyorlar. Küçük şeyleri hor görmeyin. Onlar bütünden haber verir diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu şeytani kurgu küçük bir düşünceden büyür. Zaten obsesif vakalara baktığımız zaman, takıntılı kafalara baktığımız zaman bazen o kıymık, kılcala girdiği zaman onun kafada nasıl işlendiğini için bir ütopya olduğunu görüyorsunuz. Beyne kılçık kadar bir şey girdiğinde, şeytani bir kurgu giydiğinde onun ucunun akıl almaz yerlere kadar dürbünü ters çevirip bakmak gibi, kapı deliğinden ters bakıp geniş açı görmek gibi nerelere gittiğini zaten pek çok teşhiste gördük. Devletleri yöneten insanların etrafındaki bu majisyenler, Rasputinler, Romanov aileleri bugün Putin kafasını neye hazırladılar? Masada neler görüşüldü, neler ikna edildi ve o çocuğa savaş başlamadan evvel bir şey sordu, bir mesaj verdi. Ben bu kafadayım mesajıdır. İyi okumak lazım. Rusya'nın sınırları nedir dedi. Çocuk da haklı olarak tabii Atlantik'tir dedi. Tanışılmış zaten ona öyle söylenmesi. Onun da öyle söyleyeceği bir tiyatrosu yapılmış. Belli. Yani Amerika'yı dedi. Karşıya bir düşman tanımlaması yaptı. Dünyanın diğer süper gücüne karşı dedi. Meydan okuyacağız. Ama Putin enteresan bir cevap verdi. Rusya'nın sınırları tüm dünyadır. Bu kimin kafası? Bu küresel şeytanın kafası değil mi? Rahmani yoldan da dünyaya hakim olan 4 kişiden bir tanesi de neydi? Zülkarneyn aleyhisselam ve diğeri de Süleyman aleyhisselam'dı. Senin nasıl Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor Nizamullah'la tüm dünya hedefinse tüm dünyayı nizama çevirmek, insanlığı adamak, insanlık değerlerine döndürmekse o da şeytani kurguyla dünya hakimiyetini istiyor. Ve buna yetkisi de buna gücü de bulduğu an bunu herkesin üzerinden her ulus ötesi olarak düşünceyle herkesi kullanacağı güç olarak masayı da sahayı da dizayn eder. İtilaf ve ittifak devletleri olarak 1. 2. Dünya Savaşı'nda insanları birbirine düşürüp kırdırıp kimin kimle dövüştüğünü bile bilmeden kaç tane Anzak Yeni Zelandalı geldiğinde kimisi Müslüman olduğunda ezan seslerini Çanakkale'de duydukları zaman nereye geldiklerini anladılar. Bugün Putin de nedir o zombi gibi alındığında Ukrayna'da nedir o Türk unsurları savaştırıyor. Ön cepheye onları gönderiyor. Yumurtaları birbirine kırdırıyorlar. Şeytan satar, kendi çocuklarını da satar. Yarın Amerika'yla, yarın Lavrov'uyla, Amerika'daki uşaklarıyla, Kamala Harris'iyle, Biden'la onları da birbirine yener. Kimseyi tanımaz, kendi çocuklarını tanımaz, kendi düzenini tanır, kendi iktidarını tanır. Ve onları da satacak. Diğerisini satan değil mi? Ama tezgaha kurup insanları birbirine düşürüp dediğim gibi hedef İslam alemini, Turan dünyasını toplayacak olan Türkiye'yi yok ettikten sonra kim toplayacak İslam alemini? İran mı? Fırıldak İran mecusi ateşiyle yanan derin devletin bir kısmı mecusi ateşiyle yanan hala o mecusi ruhunu taşıyan fırıldak İran mı? Sahaya sürekli gel gel diye çekip ondan sonra ihaleyi Irak'a, Suriye'ye bırakan İran mı? Ya da hiçbir Şehvi imparatorluklar kılan Birleşik Arap Emirlikleri mi? Şehvi güç kurmuş Katar mı? Şehvi imparatorluk bina üstüne bina kurmuş Dubai'si mi?
yokluktan nedir o kendine bakamayan, dizinin dibinde nedir akrabalarını aç bırakan, Yemen'e aç bırakan bu vicdansızlar mı? Sapıkça nedir o simüle edilecek, nedir o insan robot şeyler kuracak ama Kabe'nin etrafındaki bile temizliği yapamamış, nedir o doğru dürüst insanlar, Bangladeşler, oradaki Somaliler aç susuz dizlerinin dibinde yatarken nedir o bu vicdanı taşımayan bu Vehhabi vicdansızları mı? İngiliz kırmaları mı? İnsanlığın aklını başına alması lazım. Dünyayı yöneten liderlerin de kendine çekiciden verip o hadisteki geçen sözlerin kendini bağlayıp bağlamadığını düşünmeleri lazım. Ayaklar baş, başlar ayak olacak. Haliyle Allah bize başı baş gibi olan bir dünyada, bir liderler grubunda ve Cenab-ı Allah'ın ahir zaman emanetçilerine bir devir nasip etsin. Bu süreç onlarla derlenip toparlandığında her zaman ifade ettiğimiz gibi Yahudinin söylediği gold nesil, altın nesil, çünkü her işi parayla olduğu için onlar başka bir şey görmezler. Nesli bile altın olarak görürler. Bizim tam kelime otursun diye düşündüğümüz inşallah Peygamber Efendimizin veda hutbesine sadık ve oradaki vefalı, o ahde vefalı, Allah'ın rızasına vefalı olarak bir nesille, bir yönetim kavrasıyla bu 23 ve akabinde, özellikle 26 akabinde ve 80'li yıllara kadar da gidecek, Allah'ın iyisini bilir, bir sürece hazır, büyük Türkiye'yi inşa ve inkişaf ettirme yıllarına doğru gitmemizi Allah nasip etsin bizlere. Zaten kıyamet kuşağı olduğumuz zaman oradan ötesinin bir fetret yılları olarak öngörüler vardır. Allah en iyisini bilir. Biz sadece buradan yapmış olduğumuz bir stratejik derinliği, bu konuda konuşulmuş bir stratejik derinliği dozunda gündeme getiriyoruz. Ama bununla ilgili bir de Cenab-ı Allah'a tabi atfet, eğer gayretullah'a dokunmamız, eğer Allah işini yapsın diye bir terbiyesizlik üstüne gelirse Cenab-ı Allah bu dünyayı tuz buz yapmayı da her an kafamıza yıkmayı da bilir. O yüzden ahir zamanla birlikte iman, hayat, hakikat kavramlarının üzerine de bu stratejik derinlikte gündemi de ekleyerek bu tarz sohbetlerle, yani hayatı hikmetle anlayıp gündemi hikmetle değerlendirip öyle analiz etmeye devam edeceğiz. Bu ilk çekimlerle birlikte, yenilenmiş ilk çekimlerle birlikte sizden gelen çok değerli sorular değerlendirilecek ve o hafta gündemimize alınacak. Böyle kimisi 40 dakika, kimisi 26 dakikalık videolar olarak inşallah sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu konularda desteğiniz, birbirinizi butonlar, paylaşım butonları, birbirinizi etiketlemenizle bu hareketin hazır kıta ekolündeki gibi edeple gelen, lütufla ağırlanır şeklinde bir sohbet akademisi şeklinde devam etmesini inşallah Allah nasip eder. Bizim niyetimiz bu şekilde. Buradaki gayret her türlü destekte inşallah sizin bu harekete, bu çabaya verdiğiniz destekte inşallah destekle inşallah bereketleneceğini ümit ediyorum. Bu vesileyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.